Bir arkadaş grubunda herkes sizin sevmediğiniz birini övseydi, bir iş toplantısında herkes patronun ortaya attığı kötü bir fikre harika deseydi, sosyal medyada binlerce kişi sizin doğru olmadığını bildiğiniz bir bilgiyi defalarca paylaşsaydı, yine de siz kendi gördüğünüzü söyler miydiniz? Yoksa yalnız kalmamak için siz de kalabalığın cümlesini mi tekrar ederdiniz? Peki kararlarımızı gerçekten biz mi veriyoruz, yoksa yalnız kalmamak için kalabalığın sesini kendi iç sesimiz mi zannediyoruz? Psikolog Solomon Asch 1950'li yıllarda tam olarak bunu sordu ve sonuç ne yazık ki biraz korkutucuydu. İnsanlar bir soruya tek başlarına cevap verdiklerinde yanlış oranı neredeyse %1'in altındaydı. Yani insanların büyük bir kısmı cevabının doğru olduğunu emin olduğu konularda bile kalabalığın peşinden gitmeyi tercih ediyor. Peki bu kadar çarpıcı bir sonuç nasıl ortaya çıktı? Sadece bir çizgi sorusuyla bu cevaplara ulaşıldı. Önünüze iki kart koyuluyor. Birinde tek bir çizgi var, diğerinde 3 çizgi var. Sizden istenen cevap çok basit. Bu tek karttaki tek çizginin uzunluğu bu karttaki 3 çizgiden hangisine yakın, hangisiyle aynı oranda uzunlukta. Sadece soru bu. Bundan ibaret. Cevap o kadar açık ki üzerinde düşünmeye dahi gerek yok. Ancak bu deneyde küçük bir oyun var. 8 kişisiniz. Sizden önce cevap veren 7 kişi bu sorunun cevabının A olduğunu söylüyor. İlk kişi A diyor, şaşırıyorsunuz. İkinci kişi A diyor, çizgiye yeniden bir bakıyorsunuz. Üçüncü, dördüncü, beşinci kişilerde aynı cevabı verince artık çizgiden değil kendinizden şüphe etmeye başlıyorsunuz. Peki böyle bir durumda sıra size geldiğinde siz hangi cevabı verirdiniz? Gözünüzle gördüğünüzü mü, yoksa herkesin söylediğini mi? Asch'in 1950'lerde yaptığı test bir görme testi olarak başladı ama kısa sürede test yalnız kalabilme gücümüzü test eden bir soru cevap haline dönüştü. Çünkü ne yazık ki bazen gözümüz doğruyu görürken dilimiz kalabalığın dediğini söylüyor. Gözlerimizi bir kamera gibi düşünebiliriz. Kamera olduğu saf haliyle gerçeği görüyor ve kaydediyor. Ama beynimizi de bir kurgu masası olarak düşünebilirsiniz. Orada gerçek eğilip bükülebiliyor, yeni anlamlar çıkartılabiliyor. Bir önceki görüntüyle bir sonraki birleştiğinde bambaşka bir şey de ortaya çıkabiliyor. Yani kalabalık işin içine girdiğinde görüntü değişmese bile o görüntüye verdiğimiz anlam eğilip bükülebiliyor. Belki de insanlar her zaman gerçeği kaybetmiyor. Gerçeği söyleme cesaretini içlerinde kaybediyorlar. Bu deneye katılan 8. kişi bir görme testinde olduğunu düşünüyordu. İçeri girdiğinde içerideki insanların kendisi gibi bir katılımcı olduğunu düşünüyordu. Yalnız odadaki insanlardan sadece kendisi gerçek katılımcıydı. Diğerleri araştırmacıların önceden ayarladığı oyunculardı. Yani A şıkkını bile isteye söyleyen kişilerdi. İlk başta başka sorular soruldu. O sorular da bu çizgi soruları gibi cevabı bariz olan sorulardı. Ama o kişinin, yani katılımcının güvenini kazanmak için oyuncular o ilk soruları hep doğru cevabı verdi. Tüm grup doğru cevapları verince katılımcı kişi de artık o gruba güvenmeye başladı. Aslında oyuncular katılımcının güvenini kazandı. Sonra yanlışlara geçtiler. Sorulara bariz cevabı açık olan sorulara katılımcılar, oyuncular yanlış cevabı verdi. Sıra katılımcıya geldiğinde o da ne yazık ki gruba uymayı tercih etti. İşte orada o ilk sorudaki çizgilerin boyu değil değişen. Değişen doğruyu söylemenin sosyal bedeli, hayattaki karşılığı ve karşımıza aldıklarımız, almayı cesaret ettiklerimiz ve almayı göze alamadıklarımız. Çünkü tek başınıza C cevabını vermek sadece cevap vermek değil. Herkes A derken C demek, gruptan ayrılmayı göze almak demek. Bir cesaret göstergesi. Bunu şirketlerde, iş hayatınızda, çalışma hayatınızda çok sık görmüşsünüzdür. Bir toplantı düşünün. Yönetici bir fikir ortaya atıyor. En kıdemli çalışan devreye giriyor hemen. Bu çok iyi bir fikir diyor. İkincisi de onaylıyor. Üçüncüsü bence de hemen devreye sokmalıyız diyor. Siz de misal veriyorum, o planda çok büyük bir açık görüyorsunuz. Örneğin bir bütçe açığı gördünüz. Çok bariz bir şekilde bu bütçe açığı ortada. Fakat bir süre sonra şöyle düşünüyorsunuz. Bu kadar deneyimli insan buna doğru diyorsa benim düşüncemde bir yanlış olabilir. Şüphe okları artık sizi, kendinizi gösteriyor. Ya da doğruyu bildiğiniz halde şimdi itiraz edersem uyumsuz biri olarak görülürüm korkusuyla susmayı tercih ediyorsunuz. Birinci durumda kendi bildiğinizden şüphe ediyorsunuz. İkinci durumda gerçeği biliyorsunuz ama gruptaki yerinizi korumak, güvende kalmak için susmayı tercih ediyorsunuz. Bazen birkaç kişi sorunu yanlışı görse de sustuğu tercih edildiği için yanlış karar alınmış olur. Bu deneyde çok farklı bir alan daha var. Kararımızı değiştirmek için sizce kaç kişiye ihtiyacımız var? 10 kişi mi? 100 kişi mi? 1000 kişi mi? Asch'in deneyleri farklı ülkelerde, farklı biçimlerde, farklı sorularla defalarca yenilendi. Ve biliyor musunuz? Çoğu zaman fikrimizi değiştirmemiz için yalnızca 3 kişi yeterli. Karşınızdaki soruya yanlış cevabı verenlerin sayısı 1 olduğunda ona uyanların oranı sadece %3. Yanlış cevap verenlerin oranı 2'ye çıktığında o yanlış cevaba katılanların oranı sadece %12,8'e yükseliyor. Ama 3 kişi yanlış cevabı söylediğinde
seçimlerinde yanlış cevabı söyleyenlerin kişi sayısı ise %32'ye çıkıyordu. Yani 3 kişi fikrinizi, kararınızı değiştirmek için yeterli bir sayı. Bazen bir fikrin doğru görünmesi için gerçekten de doğru olması gerekmiyor. Birbirinden emin gibi görünen 3 kişinin art arta bu yanlışı tekrarlaması o yanlışı doğru kabul etmemize sebep olabiliyor. Çünkü beynimiz kalabalığı sadece insan sayısı olarak okumuyor. Onu aynı zamanda bir güven işareti olarak görüyor. Örneğin bir restoranın önünde uzun kuyruklar varsa yemeğin güzel olduğunu düşünebilirsiniz. Bir videonun milyonlarca izleneni varsa, milyonlarca tık aldıysa videonun içeriğinin değerli olduğunu düşünebilirsiniz. Bir düşünce sürekli tekrar ediliyorsa onun da doğru olduğunu varsayabilirsiniz. Oysa kalabalık bazen kanıt değil, yalnızca yankıdır. Bir mağarada bir ses 100 kere yankılanabilir ama farklı 100 kişinin söylediği anlamına gelmez. O ses bir kişiye aittir. Bir yalanı yeterince tekrar ederseniz sonunda insanlar ona inanır. Bu söz genellikle Alman Nazi Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e atfediliyor. Ancak bu sözün birebir Goebbels'in söylediğine dair birincil bir kaynaktan kanıt olmadığı için atfedilen demeyi ben daha doğru buluyorum. Bakın burada bir başka ironiye değiniyoruz aslında. Kaynağı olmayan bu cümle sürekli aynı kişiye atfedilince insanların çoğunluğu bunun doğru olduğunu kabul ediyor. Bu ironiyi kendi içinde barındırıyor bu söz. Çünkü gerçekten Goebbels'in söylediğine dair hiçbir kanıt yok ama dünyada milyonlarca insan bu sözün Goebbels'e ait olduğunu söylüyor. Bunun bilimsel bir karşılığı var. Yanılsamalı doğruluk etkisi. 1977 yılında Lynn Hasher ve çalışma arkadaşları insanların daha önce karşılaştıkları ifadeleri yeni duydukları ifadelere oranla daha güvenilir, daha doğru bulduğunu ortaya çıkardı. Çünkü tekrar edilen bir bilgi zihnimiz tarafından daha doğru olarak kodlanıyor. Beynimiz ise kolaya kaçmak için bu kodu direkt olduğu gibi alıyor. Bu bilgi bana tanıdık geliyor hissi beynimiz tarafından bu bilgi doğru bilgi olarak algılanıyor. Hatta çalışmalar o kadar ilerliyor ki insanların yanlış olduğuna emin oldukları bir bilginin yanlış versiyonu tekrarlandığında kendi doğrularından vazgeçtiği görülüyor. Aslında tekrar yalanı gerçeğe dönüştürmez. Ancak yalanla gerçek arasındaki zihinsel bağı bulanıklaştırır. Bu nedenle bir fikrin kaç kişi tarafından söylendiğinden ziyade hangi kaynaktan, doğru bir kaynaktan söylenip söylenmediğine bakmamız gerekiyor. Çünkü tekrar bir düşünceyi tanıdık hale getirir. Ama tanıdık olmakla doğru olmak aynı şey değildir. Kaynak göstermek bilginin üstüne süs eklemek değildir. Bilgiye adres vermektir. Adresi belli olmayan bir bilginin nereden geldiğini, yolda değişip değişmediğini, bağlamından koparılıp koparılmadığını asla bilemezsiniz. Mesela bir haberin 5 farklı sitede yer alması 5 sitenin de haberi kaynağının doğrulattığı anlamına gelmiyor. Belki bütün siteler bir yanlış kaynaktan haberi aldı ve 5 yoldan paylaştı. Bir haberin 5 sitede yayınlanması 5 kez bu haberin doğrulandığı anlamına gelmez. Belki de tek bir yalanın 5 kere 5 farklı sitede yankılandığı, ses bulduğu anlamına gelir. Örneğin ben bu videoyu hazırlarken Selçuk Şirin hocamızın kitabından, hayatımızı değiştiren 10 deney kitabından bilgi aldım. Daha sonra bu deneyin detaylarını yine güvenilir yayın evlerinden paylaşılan bilgilerle ya da güvenilir sitelerden aldığım bilgilerle zenginleştirip bu videoyu hazırladım. Bu aslında vicdani bir sorumluluk bir yandan da. Bunu yapmamak beni insan olarak daha eksik hissettirecekti. Evet, belki bir kitabı kaynak gösterebilir, bu deneyi size bir kitaptan anlatabilirim ama farklı bakış açıları sunmak, farklı kaynaklardan bir bilgiyi tekrar doğrulamak, aktarıcı olarak sizlere aynı zamanda insani görevim. İşte burada etik değer, etik tartışması ortaya çıkıyor. Son zamanlarda herkesin kendi çıkarına göre kıvırabildiği, eğip bükebildiği etik kavramı. Bir iddiayla karşılaştığınızda 3 basit kelimeyi hatırlayabilmenizde fayda var. Kaynak, kanıt, karşılaştırma. Bunu kim söylüyor? İddiası hangi belgeye, hangi araştırmaya, hangi bilimsel metne dayanıyor? Yani bu kaynak nereden bize ulaşıyor? Kaynak göstermekte her zaman bir bilginin doğru olduğu anlamına gelmez. Sadece o bilgiyi araştırma fırsatını bize sunar. Troll edilmeyen bilgi sizin ona inanmanızı ister. Salt bir inanç bekler. Ancak temellendirilmiş bir bilgi, kaynak gösterilmiş bir bilgi sizden bir şey talep eder. Onu incelemenizi, araştırmanızı. Aslında Eş'in deneyinin en umut verici kısmı da burada başlıyor. Araştırmacılar oyunculardan birinin doğru cevap vermesini sağlıyor. İnanılmaz bir değişim gerçekleşiyor. Yani oyuncuların hepsi yanlışı doğru olarak söylediğinde katılımcıların %32'si de bu yanlışı doğru kabul ediyor. Ama oyunculardan bir kişi yanlışın yanlış olduğunu, doğru olan cevabı seçtiğinde yanlış söyleme oranı katılımcılar arasında %5'e düşüyor. Bir kişi doğruyu göstermeye yetiyor. Bu Eş'in araştırmasında ortaya çıkan çok ciddi bir bilgi. Hatta araştırmada oyuncuların çoğu A cevabına gidiyor ama bir kişi oyunculardan biri B cevabını verdiğinde çoğunluğa katılma oranı da %9'a düşüyor. Çoğunluğa katılma oranı bile düşüyor. Yani insanlara cesaret veren şey her zaman kendi fikirleriyle aynı düşünen insanları bulmak değil. Bazen grubun bölünebilmesini görmek. Yine bir iş toplantısı düşünün.
düşünün. Herkes yine yöneticiyi pohpohlarken, onun düşüncesinin doğru olduğunu söylerken çalışanlardan biri çıkıyor ve diyor ki ben bu işin risklerinden de konuşmak istiyorum. Böylelikle odada şüpheyle yaklaşan, fikre şüphe duyan çalışanlar da kendi fikirlerini söyleme cesareti buluyor. Yani doğruyu söyleyen bir kişi yalnızca kendi doğrusunu söylemekle kalmıyor. Başkalarına da cesaret veriyor. Kalabalığın bizi düşünmeden sürüklemesini önlemek için, bu sürü psikolojisine dur demek için kendimize birkaç soru sorabiliriz. Bir konu var. Ben hiç kimsenin, diğer insanların fikrini bilmeseydim bu konu hakkında ne düşünürdüm? Bunu yazabilirsiniz. Fikrimi değiştiren şey yeni bir kanıt mı yoksa insanların sayısı mı? Bu cevabı gizlice verecek olsaydım hangi cevabı verirdim? Bir grupta karşı çıkmayı güvenli hale getiren, bana cesaret göstermemi sağlayan birisi var mı? Bu sorular bizim sürü psikolojisine dahil olup olmadığımızı, bu konuda nerede durduğumuzu gösterir. Cesaret her zaman yüksek sesle konuşmak değildir. Bazen herkes konuşurken, bütün kalabalık olağanca birlikte seslenirken kendi içimizdeki sesi dinlemeyi, ona kulak vermeyi becerebilmektir. Eşin deneyini daha içselleştirmek, daha iyi anlamak için size 1957 yapımı bir filmi önereceğim. 12 Kızgın Adam, orijinal adıyla 12 Angry Men. Filmde cinayetle suçlanan bir genç için 12 kişilik bir jüri var ve bu jüri bir odaya giriyor. İlk oylamada 11 kişi sanığın suçlu olduğunu düşünüyor. Yalnızca 8 numaralı jüri farklı bir oy kullanıyor. Fakat 8 numaralı jüri bu adam kesinlikle suçsuzdur demiyor. Sadece bu kadar önemli bir kararı derinlemesine konuşmadan veremeyiz diyor. Yani gruba yeni bir doğru dayatmıyor, insanların kendi doğrularını baştan bir göz gezdirmesini istiyor. Belki de farklı bir ses olmak budur. Herkes çok emin olduğunda bir durup ya yanılıyorsak diye sorabilmektir.